ODI 12C eğitim serisinin bir diğer bölümüyle devam ediyoruz. Daha önceki bölümde ODI kurulumu gerçekleştirmiştik. Bu bölümde ise ODI kurulumu üzerine master ve work repository kurulumu gerçekleştireceğiz. Fakat bu kurulumu yapabilmeniz için bir database'e ihtiyacınız var. Benim lokalimde kurulu olan Oracle 11 database'i üzerine kurulum gerçekleştireceğim. Sizin de lokalinizde veya kurulum yapacağınız serverda eğer bir database mevcut değilse, bir başka videonun konusu olan database kurulum videosunu izleyerek kurulum yapmanız gerekiyor. Kuruluma geçmeden önce kısaca master ve work repository'nin ne olduklarından bahsedelim. Master repository, security user bilgilerinin, yetkilendirmelerin, rollerin bulunduğu repository'dir. Aynı zamanda topoloji dediğimiz, yani serverlara kurulacak olan connection'ların bilgilerinin tutulduğu repository'dir. Work repository'nin iki tipi mevcuttur. Biri development repository, diğeri ise execution repository'dir. Development repository, yapmış olduğumuz ETL geliştirmelerinin, paketlerin, mappinglerin, projelerin tutulduğu repository'dir. Execution repository ise yapmış olduğumuz geliştirmelerin çalıştırılabilir versiyonlarının, yani XML formatında ODI'de senaryo adı verilen objelerin bulunduğu repositörlerdir. Bu repositörde herhangi bir geliştirme yapılamaz. Sadece mevcut mappingler çalıştırılabilir. Bir ortamda master repository bir tane olur. Buna bağlı birden fazla work repository olabilir. İstisnai durumlar olabilir fakat genelde bu şekilde bir yapı söz konusudur. ODI client'ına bağlantı kurarken work repository'ye master repository üzerinden bağlantı gerçekleştirilir. Yani aslında work repository'de hangi objeleri görüntüleyebileceğiniz ve değiştirebileceğinize ait yetkilendirme master repository üstünde tutulur. Bu özet bilgiden sonra kurulumlara geçelim. Öncelikle master repository kurulumu yapmamız gerekiyor. Bunun için bir master repository user'ına ihtiyacımız var. SQL Plus açıyorum. Database'e bir connection sağlıyorum. ODI master anlamına gelen ODEM yazıyorum. Şimdi ODI'ye gidiyoruz. File, New, Create a New Master Repository diyoruz. Burada bizden bazı bilgiler istiyor. Burası connection kuracağımız database'e ait bilgi. Benim lokalimde kurulu olduğu için localhost 1521 nolu portunda, ismi de ORC'liydi. Az önce yaratmış olduğumuz master repository user'ın ismi, şifresini aynı vermiştik. DBA user'ı, şimdi bir tane DBA user'ına ihtiyacımız var. Çünkü arka planda bu Creation Wizard bazı tablolar yaratacak. Bu esnada herhangi bir yetkilendirmeye takılmaması için DBA user'ına ihtiyaç duyuyor. İsterseniz bir tane de DBA user'ı yaratalım. Yani bir tane user yaratıp DBA yetkileri verelim o user'a. Bu iş için kullanmak için. Elinizde mevcut olan bir DBA user'ını da burada kullanabilirsiniz. Ama biz bunu da yaratmış olalım. User'ımızı yarattık. Buna DBA yetkisi verelim. Şimdi bu user'ı burada kullanacağız. Test connection diyorum. Create session yetkisinin olmadığını söylüyor. Yaratmış olduğumuz user'ın, ODI user'ın, ona da yetki verelim. Resource yetkisi de verelim.
Tekrar deneyelim. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Bu karakter setiyle alakalı bir uyarı. Bunu geçiyorum şimdilik, önemli değil. Next diyoruz. Client'a bağlantı kurarken kullanacağımız user bu. Database user ile alakası yok aslında. ODI client'ına ait bir user. Supervisor. Aynı şekilde supervisor olarak veriyorum onu. Finish diyorum. Ve şu an arka planda gerekli olan, master repository için gerekli olan tabloları yaratmaya başladı. Evet, master repository kurulumu gerçekleşti. Bu mesajı gördükten sonra kapatabiliriz. İsterseniz yaratmış olduğu tablolara şöyle bir göz gezdirelim. E, tabloları yaratmış olduğumuz user'a ait şema altında yarattı. Tüm master repository tablolarını. Odin diye bir user yaratmıştık. Buna ait olan şemada bir sürü tablo yarattı. O tablolarda burada görmüş olduğunuz tablolar aslında. 74 tane tablo yaratmış bu şema altında. Bunlar master repository'e ait olan tablolar. Şimdi benzer şekilde work repository'yi yaratalım. Bunun için master repository'ye connection sağlayacağız. Bir isim verelim. Bu client'a bağlanırken kullanacağımız user, yani başlangıçta supervisor olarak belirlediğimiz user. Burası master repository'e ait user, yaratmış olduğumuz ODIM user'ı. Burası master repository'nin kurulu olduğu database'e ait URL, yani connection bilgileri aslında. E, Yine aynı şekilde kurulumu yaparken yazdığım gibi localhost 1521 oraya cl yazıyorum. Siz de master repository'nin kurulu olduğu database'e ait yolu vereceksiniz burada. Test connection diyorum. Connection successful. Master repository'e gördüğünüz gibi bağlandık. En başta demiştik, master repository aslında topoloji, security ve user bilgilerinin, user yetkilendirmelerinin bulunduğu repository'dir demiştik. Bu yüzden aslında topoloji, security kısmı açık, operatör ve designer kısmının kapalı olduğunu görüyorsunuz. Buralarda herhangi bir işlem gerçekleştiremiyorsunuz. Sadece yapabileceğiniz işlemler burada mevcut. Şimdi work repository kurulumunda buradan gerçekleştireceğiz aslında. Topoloji altında repositories var. Burada work repositories kısmı var. Work repositories kısmına gelip sağ tıklıyoruz. New work repository diyoruz. Tanımlamış olduğumuz database bilgileri burada seçili olarak geldi. O yüzden bunları değiştirmeyeceğim. Şimdi farklı bir şema yaratmamız gerekiyor. Farklı bir şema altına yaratacağız aslında work repository'yi. Yine benzer şekilde burada create user ODI work anlamına gelen ODIV şeklinde yazalım. Yetkilendirmesini de verelim. Buradaki bilgileri düzenleyelim. Test connection diyorum. Connection successful. Next deyip devam ediyorum. Tamam, önemli değil, geçiyorum bunu. Work repository'e bir isim vermemizi söylüyor. İsterseniz bir password verebilirsiniz. Aynı şekilde bırakıyorum. Başlangıçta konuşmuştuk. Work repository'nin iki tipi vardır. Biri development repository, bir diğeri de execution repository. Biz burada development repository yaratacağız.
Finish diyorum ve işlem başlıyor. Evet diyelim. Bir isim vermemizi istiyor. Az önce yapmıştık. ODI Training. Adı da Work olsun. Evet, Work Repository Creation is Successful mesajını gördük burada. Şimdi buradan çıkış sağlıyorum. Master Repository bağlantımı kopardım. Connect a Repository diyorum. Burada daha önce yaratmış olduğumuz Master Repository mevcut. Bu ise Work Repository. Otomatik olarak bu connection tanımlı geldi bize çünkü sormuştu Work Repository bir bağlantı yaratmak istiyor musun diye. Bunu isterseniz daha sonra manuel olarak da ekleyebilirsiniz. Yani Master Repository'ye gelirsiniz. Buradan Work Repository'yi seçersiniz. Şuradaki büyütece basınca buradan Work Repository'yi seçebilirsiniz. Bu şekilde bir connection da sağlayabilirsiniz. OK diyorum ve bağlantı sağlıyorum. Şimdi Master Repository'ye de Work Repository'de bağlantımız sağlanmış oldu. Evet, gördüğünüz gibi bütün tablar aktif olarak geliyor bu şekilde. Artık herhangi bir geliştirme yapmaya başlayabiliriz.